3 Ocak'ta Yengeç Burcu'nda bir dolunay var. Çok acayip asteroidler var bu dolunayda. İşine, gücüne, kariyerine bak. Ayın ilk özellikle 15 gününde. 18 Ocak'ta evet dediğim gibi ayın en muhteşem olayı Oğlak yeni ayı. Bu yeni ayı lütfen çok iyi değerlendirin. Özellikle de yeni aydan sonra 20-21 Ocak günleri mükemmel. Bu Neptün balık bataklığından çıkıyoruz. Ocak'ta Neptün Koç'a giriyoruz. Vade doluyor. Ta 2039'a kadar gerçek dünyaya hoş geliyoruz. Aa, çok güzel. Yani bence bu Matrix'ten Uyanma anı. uyanma anı. Koç, Aslan, Yay. Bir de havalardan da İkizler ve Kova. Neptün Koç'tan güzel faydalanacaktır. Yeni yıl hepimize mutluluk, şans, bereket, aşk, sağlık, para getirsin. Ocak ayında gökyüzünde neler olup bitiyor? Her ay olduğu gibi sevgili Merve Çubuktepe ile konuşacağız. Merveciğim hoş geldin. Hoş bulduk. Ay'a da bir dolunayla başlıyoruz üstelik. Evet. Ay'a ve yıla. Ay'a ve yıla aynen dolunayla başlıyoruz. Hatta hani ilk günlerinde yılın 3 Ocak'ta laps diye merhaba. Kucağımızda dolunayı buluyoruz. Kucağımızda dolunay var. Hatta ondan bir gün önce de 2 Ocak'ta yeni yıl kutlaması, bunu mutlaka söylemeliyim. Merkür Oğlak Burcu'na geçiyor. Bu niye güzel? Hani o çok meşhur yeni yıl kararlarımız var ya, işte Evet. 1 Ocak itibariyle şunu yapacağım. Genelde Diyete gireceğim, diyete spora gireceğim, başlayacağım, spora başlayacağım. dil öğreneceğim. Aynen. İşte şunu düzelteceğim, bunu yapacağım. Genelde patlayan kararlar zinciri. 2 Ocak bunu 1 değil 2 Ocak yapmaya deneyin. 2-20 Ocak arası da vaktiniz var. Hemen o dakikada olması da gerekmiyor. Merkür Oğlak'ta olduğu için yeni yıl kararlarınızı gerçekten işte diyet mi, eğitim mi, o mu, bu mu, şunu mu bırakmak, sağlıklı yaşamak, iş hayatınızı ya da işte yaşam rutininizi düzene sokmak, bu konuda gerçekten destek altında olacağız. Yani o yüzden bunu çok sevdiğimi söylemeliyim. Ve 3 Ocak'ta işte bu Yengeç Burcu'nda bir dolunay var. Şimdi ciddiyet, mantık veriyor Merkür Oğlak ama biraz da duygular şelale olacak. Hisler çok yüksek. Yengeç Burcu zaten aile ilişkili yönetici burçtur. Ve şöyle bir enerjimiz olacak. Öyle bir hani açılar dizilmiş ki bir tarafta Ay Jüpiter Yengeç'te, yani işte duygu, his, aidiyet, aile, özellikle geçmiş, bazen melankoli. Oğlak'ta ise Güneş, Mars, Venüs grubu da Oğlak'ta duruyor. Şimdi bu ne demek? Bir tarafımız evet belki de böyle eskiyi bir özleyecek ya da kör ölmüş badem gözlü olacak. Ama sonra Oğlak tarafı, yani Güneş, Mars, Venüs Oğlak tarafı, ya badem falan yoktu ortada. Hani sen şu an kuruyorsun diyecek. Özetle duygusal anlamda biraz yoğunlaştırmalar yapabilir. Ocağın ilk haftasında aslında duygularımızı da biraz dışarı vurmamızı, belki hatta kusmamızı, yani iyice çıkartmak, ağlayarak olabilir, yazarak olabilir ya da birine yüzle karşılaşırsınız, o söyleyemediğiniz şeyleri şöyle oldu, böyle oldu, böyle oldu der, anlatır kurtulursunuz. Yani bu bir duygusal aslında sağaltım dolunayı diyebiliriz. Ama şunu da unutmayalım. Yengeç Oğlak aksı bizden şey ister. Büyük kardeşim. Tamam, ağla, dök, ama sürekli de birinin seni pışpışlayacağı ya da elinden tutacağı ya da işte dertlerini anlatıp onun enerjisini emeceğin bir insan yok. Ya da tam tersi, siz dert dinlemeye ve sürekli birini toparlamaya alıştıysanız da bu dolunay artık şey diyor. Yani sen de artık biraz bırak, çocuklar büyüsün. Çok acayip asteroidler var bu dolunayda. Gat, yani Güney Ay düğümü, aşağı çeken enerji. Hera asteroidi var. Demek ki Yengeç kıskanç bir burçtur. Kıskaçlarımızla birilerini aşırı sıkıştırmak, yani neredesin, ne yapıyorsun, hıdı çok ters tepeceği bir evre, kişi hani deyip gidebilir yani. Tam tersi Kat Persefone, Kat Lilith, sallamayın biraz. Yani kıskansanız da, sinir olsanız da sallamayın. Yani çünkü Lilith'te, Persephone'de daha gizemli ve uzak dişil figürleri, arketipleri temsil eder. Ya da işte şey var ya meşhur, işte mesaj geldi, hemen atlamayın üstüne. Biraz bekleyelim. Hani bir Firdevs Oku Hanım ama cevap yazma. mesela. Akşam müsait misin? Değilim. Değilim. Hani Firdevs Hanım'ın hani taktikleri lütfen diyeceğim. Çünkü tam kafa o. Hani bir programım var mı, bakmam gerekiyor. Evet, hani bir şeylere balıklama atlamıyoruz. Bekliyoruz, ne olacağını hep beraber görüyoruz. Dolunaydan sonra
Gökyüzü bir süre böyle sakin ritminde sürecek. İşine, gücüne, kariyerine bak. Ayın ilk özellikle 15 gününde. Ertelediğiniz sorumluluklarınıza odaklanın. Bazen belki şeyden pes etmiş olabilirsiniz. Ne yaptıysam olmadı ya da hep önüme bir engel çıktı. Artık üşendim ve yapmak istemiyorum bu işi. Denesem de ne olur diyorsanız şu an verim artışı verecek bir aya girdik. Bir daha deneyin. Belki de bu sefer olur. Ayın ortası itibariyle inanılmaz bir vites yükseltmeye geçeceğiz. 17 Ocak'ta Venüs Kova'ya geçiyor. Sen Venüs'ü hep seversin. Bu seferki Venüs daha kafasında alüminyum folyolu bir Venüs. Daha fütüristik, daha Çok renkli güzel. saçlı, daha bilim kurgu bir Venüs. Honi çıkıyor, folyo mu geliyor? Tam benlikmiş bu. Sevdin değil mi? Huni çıkıyor bu sefer folyomuzu Aha, çok kafamıza güzel. takıyoruz. Venüs Kova şudur. İmajda bu arada çok keskin değişimleri de gösterir. Yani canınız belki çok renk değiştirmek istiyor işte ya da ciddi bir şey değiştireceksiniz dış görünüşünüzle ilgili, stilinizle ilgili. Gayet güzel bir durumu gösterir. Ve ilişkilerde de ne dedik çok mıç mıç kıskançlık patlıyor. Venüs Kova en zaten hani kardeşim bana yapışma enerjisidir. Yani o yüzden hani evlenelim pembe panjurlar için iyi dönemler değil arkadaşlar. Özellikle bu konular için baskı yapmanın hiç zamanı değil. Çok güzel. Venüs Kova dönemlerinde daha çok anı yaşamak, çok bağlantılı modlar girmemek ve en önemlisi kimseyi daraltmamak gerekir. Venüs Kova feminizm temsilcisi bir yerleşimdir. Kadın hakları ile ilgili de böyle daha örgütlenme, insanların daha sesinin çıkması ve hani daha kolektif anlamda da bir dünya çapında da olabilir. Hani ifşalar mesela olur, artar. Ve kadınlar daha da birleşirler. 18 Ocak'ta evet dediğim gibi ayın en muhteşem olayı Oğlak yeni ayı. Neden bu çok güzel? Çünkü epeydir gördüğüm en şahane açılara sahip yeni ay. Ay canım benim inşallah güzel şeyler getirirsin bize. Çok sevdim çünkü. Gerçekten açılar mükemmel yani ve şey gibi halay gibi böyle Güneş, Merkür, Mars ve Venüs ip gibi diziliyorlar. Harika. Çoğu Bu iyiye işaret mi? bence iyiye işaret. Niye? Çünkü hem Mars Oğlak Burcu'nda çok güçlüdür. Yani ne yapar? Yücelim deriz biz ona. Bir eyleme girişirsen eğer aklını kullanırsan, sinirlerini kontrol altında tutarsan, duygusal sızıntılar yapmazsan o şeyde muvaffak olursun demektir. Çok güzel. Merkür stratejik zekayı temsil ediyor Oğlak'ta. Güneş zaten güneş yön veriyor bize orada. Ve Venüs Kova da farklı kalıp dışı düşünmenizi sağlar ve hayırlı bir gezegendir üstelik. Yani Mars'ın en iyi formu ki Mars normalde huysuz bir gezegen Evet. biliyorsun sevmiyoruz çok. Korkutuyor beni biraz. Değil mi? Gergin bir enerji. Venüs de var zaten ama Mars en iyi pozisyonda. O yüzden bu yeni ayı lütfen çok iyi değerlendirin. Özellikle de yeni aydan sonra 20-21 Ocak günleri mükemmel. Hani bir şeye mi başlamak istersiniz, bir şey mi yaparsınız, imza mı atarsınız, o büyük kararı mı verirsiniz, çok önemli görüşmeye mi gidersiniz? Yani neyse önemli işiniz lütfen oraya odaklanın derim. Ve yani güç kazanmakla da ilgili bir yeni ay bu. Resmen o 2025'in tortularını, yorgunluklarını yavaş yavaş atacağınız bir enerjiyi gösteriyor. Ve bana göre 2026 burada başlıyor zaten. Çok güzel. Yani asıl burasıdır yani. Ve ilginçliği bir de şu kalan yani tüm açı gridi, açı tablosu bu gezegenler hariç Satürn, Uranüs, Neptün üçlüsü yani dış kuvvetli üçlüden de iyi açılar alıyor. Bu da ne demek? Yani aradığın cevabı bulabilirsin. Neyse belki çok uzun süredir hayatında bir belirsizlik vardı çat diye çıkabilir. Ya da kendin tırmalarsın ve en sonu işte cevap bu dersin. Yeni bir sistem ya da iş kurmayı düşünün. Özellikle kendi işini kurmayı düşünün. Arkadaşlar için de gerçekten ocağın ikinci yarısı mükemmel. Harika. Yani çok bereketli ya çok çok olumlu. Bir tek iki şeyde de hem yengeç dolunayı hem oğlak yeni ay ikisi için de şeyi söyleyeceğim. Bu yeni aylarda ve dolunaylarda ateş elementleri çok zayıf olacak. Daha gökyüzü ateşe girmedi. Yeni havalanıyor. Öyle söyleyeyim. Isınıyoruz. Daha aynen ısınıyoruz ve hava basılıyor şu an. Önümüzdeki aydan sonra ateş de içine girecek. O yüzden ateş elementi çalışmalarını öneririm. Ne demek istiyorum? Yani mesela portakal, tarçın, zencefil, biberiye, limon gibi yağları kullanabilirsiniz Çok güzel. difüzörünüzde. Taş olarak da mesela özellikle tavsiye edeceğim kaplan gözü.
Tam bir ateş enerjisi şarj edicisidir. Mesela özellikle şey hissediyorsanız ve enerjiniz düşük, motivasyonunuz az vesaire, cesaretiniz biraz belki hassas. Harika bir ateş taşıdır yani muhteşemdir. Güneş taşı olabilir, kehribar olabilir. Bunları da seviyorum ve hani bunlar da kullanılabilir. Dediğim gibi bu 18 Ocak gerçekten güzel ya. Hani çok sevindim. Harika. Mis gibi. Mis. Tam bir mis yani. Umarım herkese de güzellik getirsin. Harika. Ve bu yeni aydan hemen sonra evet artık iyice alüminyum folyalarımız artıyor. Çünkü kova enerjisi patlamaya başlıyor. Daha elektronik müzik bir ortama giriyoruz. İnsanların tepkiselliği her konuda artacaktır. Yani bu bir protesto enerjisidir ve şeye hazırlıktır. Şubat ayındaki Kova burcundaki güneş tutulması, zaten onu çok detaylı konuşacağız önümüzdeki ay. Hani suyun altı kaynıyor. Ki 23 Ocak'ta da Mars Kova'ya geçiyor. O artık iyice ocağın altını açıyor. Bu tüm tesirler işte Şubat ortasına, Mart'a kadar falan sürecek. Ve insanların şimdi neler yapabilirler? Bir, toplumdaki eşit olmayan, adaletsiz durumlara karşı insanların kah mizahla, kah tepkiyle ama gerçekten ince ince tepki verdiği bir dönem. İnsanlarda hele bu tutulma yaklaşırken giderek otantik olanı arama durumu çok oluşacak. Yani eğer hani çok tutan şeyler olabilir şu anda. Aa tutuyor ben de yapayım. Tutuyor ben de yapayım. Hayır. Yani yapın, iyi eğlenceler. Ama üzgünüm. 26 Ocak'ta Neptün Koç'a giriyoruz. Vade doluyor bu konuyla ilgili. Çok güzel. Yani son 26 gün diyebiliriz yapmanız için. Ne demek istiyorum? Hani bilerek hepsini birleşik anlattım, tek tek anlatmadım. Çünkü bu bir konsept, bir patern. Kova ile Neptün Koç birleştiği anda şu anlam geliyor. 26 Ocak'ta bu süreç artık başlıyor. It's official, resmi. Ta 2039'a kadar. Yani daha güzel. bir dakikada olacak iş değil yani. Çok uzun bir süreç izleyeceğiz. Ama şunu biliyoruz. Neptün balık, konuşmuştuk ya, hepimizi uyuşturdu. Önce bir ruhaniyeti, astroloji ona buna ilgi gösterdi ama sonra herkes böyle suyun içinde kayboldu. Neptün Koç aynılığı sevmez. Çok güzel. Ve bu yüzden de beklenen şarkı diyorum ben buna. Az ama öz olmak bazen iyi olabilir. Otantiklik, el emeği, birey ve en önemlisi farklı olmak. Ve bu enerji bence yıla damgasını en büyük vuracak Çok güzelmiş. konulardan biri. Biz şeyi bile görürüz bu 2039'a kadar, el yazısıyla yazılmış şeyler kıymetli hale gelebilir. Bu Neptün balık bataklığından çıkıyoruz ve en önemlisi tüm dünya öyle böyle işte internetle onunla bununla uyuşmuş durumdaydı. Herkes hani günü kurtarmaya ve yaşamaya çalışıyor. Hayır kardeşim, burası bir sabah anı, alarm zili anı. Günaydın. Çok güzel. Diyor Neptün Koç. Hani diyor ya Morpheus Neo'ya, welcome to the real world, gerçek dünyaya hoş geldin. Gerçek dünyaya hoş geliyoruz. Çok güzel. Yani bence bu Matrix'ten Uyanma anı. uyanma anı. Özellikle de haritasında, bunu da söylemeden edemeyeceğim. Ateş gruplarında yerleşimi olan arkadaşlar, yani Koç, Aslan, Yay. Bir de havalardan da İkizler ve Kova. Neptün Koç'tan güzel faydalanacaktır. Yani yükseleni olur, güneşi olur, bir yerleşimi olur. Ve korkmasınlar lütfen. Yine Koç, Terazi, Yengeç, Oğlaklar tamam kare sert açı alacaklar ya da karşıt ama belki hayatınızda işte uykuda olduğunuz, hani Matrix'teki kapsülde olduğunuz bir şey çözülecektir. Bunu lütfen hani bir facia, kabus olarak değil, hakikaten gözünüzden bir perdenin kalkması olarak görün. Çok güzel. Tarihlere bakarsak bu ayın hani iyilerini çıkardım. Kariyer ve finans konusunda bu ay ikisi, 8'i, 17-21 arası hepsi kullanılabilir. Orası şahane zaten. 28, 29, 30 bir de. Özellikle de 17 ve 21 Ocak tam da o dediğim işte yeni ay enerjisi sebebiyle ayın starıdır. İş, güç, kariyer, finansta. İlişkiler ve bakım, Venüsyen konular için de 1-8 arası güzel. 15-18 arası güzel. Ve 30 ile 31'e ayın son 2 günü güzel. Özellikle bakım gibi, imaj değişimi gibi konularınız için de 15-18 Ocağı kullanabilirsiniz. Burç burç konuşalım mı? Her burç özelinde neler olacak? Tabii ki burçlarla ilgili de bu ay özellikle konu bazında neler ön plana çıkacak onu konuşalım. Şimdi Koç'la başlıyoruz tabii ki. Dolunay, yeni ay aksı bu ay onlarda kariyer hattında çok daha vurgulu çalışacak. Bu da ne demek? Özellikle iş aramak, iş bulmak,
Hele hele dedim ya, iş kurmak için süper bir evredeyiz. İş kurmak isteyen koçlar için mükemmel bir dönem, ama bu şey de getirebilir. Hani terfi, iş değişimi ya da iş arıyorsunuz bulamadınız, bir haber gelmesi gibi konular olabilir. Bir tek özel hayat, iş hayatı dengenizi iyi korumaya çalışın. Hani evinizi, yuvanızı, ailenizi ihmal etmeyin diyeceğim. Ve Neptün ay sonunda burcunuza geçiyor. Tabii tüm koç camiasının geçemez. Çünkü yavaş giden bir gezegen bu. O yüzden de ilk 0-5 derecedekiler, yani ilk yaklaşık 10 gün doğanlar daha çok bu etkiyi hissetmeye başlayacak. Hayırlı dönüşümler diliyorum Çok kendilerine. güzel. Hani ruhunuz, bedeniniz, varlığınızla ilgili hakikaten bence çok önemli bir dönüştürücü süreç içindesiniz. Çok güzel. Bir tek alerjikseniz dikkat edin, Neptün alerjilerle ilgilidir. Ödeme meyliniz varsa vücudunuz, bu aralar tuzumuzu, karbonhidratı keserseniz evet. iyi olur. Ve boğalara gelecek olursak, boğalar Ocak ayında ilim irfanla çok fazla haşır ne neşir gözüküyorlar. Mesela öğretim hayatı sürenler ya da bir öğretime başlamak isteyenler için, eğitime başlamak isteyenler için cillop gibi açılar var. Bu birinci konu. 2, yurt dışına vize almak olabilir. Yurt dışına yerleşmek olabilir. Yabancılarla çalıştığınız şirket falan olabilir. Hukuki bir beklediğiniz dava ya da dava açacaksınızdır. Bu konularda hakikaten arkanızda süper bir destek var. Özellikle ayın ikinci yarısında Oğlak yeni ay ile iyice destek var. Bence ikinci yarısına denk getirin zaten böyle şeyleri. Ve dikkat etmesi gereken yükselen boğalar, ben de yükselen boğayım. Neptün 12. evinize girdi ya da girmek üzeredir. Benim 12'de zaten. Alerjilere en çok siz dikkat edin. Tabii. Evet. Alerji, otoimmün hastalıklar, ödemler, kistik yapılar gibi konuların hepsi Neptün'ün içindedir. O yüzden bu tarz şeyleri harekete geçirir. Burada benim tavsiyem şu olur: Neptün belirsiz ve tam adını koyamadığınız ya da aman oluyor işte dediğiniz durumları gösteriyor. Hayır, hemen doktora gidin. Yani arada bir benim bu işte eklemlerim ağrıyor, Çok parmağım güzel şişiyor, söyledin. Aynen. Niye? gözüm seyiriyor, ne Gözüm bileyim. seyiriyor. Aynen, parmağım şişiyor. Belki onun altında bir şey var. Belki de sandığınızdan çok daha 2-3 ilaç içersiniz. Bir tedaviniz olur. evet. Hem de başka yerleriniz de iyileşiverir. Çünkü 12. ev gizli bölge olduğu için açtığınız zaman orayı temizleniyor. Güzel. Bir de 12. ev arkadan konuşma, hile, hurda, sinsilik olduğu için ve Neptün artık direkt bir burca geçtiği için, balıkta, gölgede olmadığı için arkanızdan kim konuşuyor, ne işler çeviriyor gibi. Tabii hepsini böyle tek tek sıralı liste Çok güzel. halinde görebileceksiniz. Bence iyi bir şey bu diye düşünüyorum. Ve ikizlere bakarsak, ikizler bu ay para, yatırım, Harika. güzel etkiler var. Valla sayın ikizler, hani maddi açıdan sorununuz varsa çözülme şansı var. Dikkatli ve doğru değerlendirmek koşuluyla yatırım, hele ortak yatırım, yani eşinizle, ailenizle vesaire de olabilir. Bir şeyler yaparsanız hakikaten güzel bir fırsat yakalayabilirsiniz. Ve bu ay bir de hava enerjisi de bol bol geleceği için ortama, özgüveniniz, yaşam enerjiniz en çok artan burçlardan biri olacaksınız. Mesela ara verdiyseniz spora vesaireye başlayın ya da bir koşun derim. İyi gelecektir. Neptün de ilişkiler, arkadaşlık, sosyal ilişkiler hattına geçiyor. Burada şu var: bazı arkadaşlarınız hayatınızdan çıkabilir bu yıl. Hani tek bu ay değil, tüm yıl çıkabilir. Çürük yumurtalar olabilir. Ve onlara, yani tek yapmanız gereken şey bay bay demek. Yani onların vadesi dolmuş. Ama tam tersi, size inanılmaz ilham veren, ruhsal yönü güçlü, hani ruhumu görüyor adeta dediğiniz çok özel ve hayatınızın da uzun dönem sizinle olacak insanlar görebilirsiniz. Çok güzel. Yani böyle de bir mevzu var. Ve yengeçe baktığımızda bu ay ilişkiler ayı yengeçler için. Duygusal konulara dair en etki alan grup. Ve özellikle ayın ikinci yarısında, ilk hafta biraz kesin dolunay falan, sinir, stres, gözyaşı, dondurmalar olabilir. Yani bir yengeç olarak hazırlıklı olmaya çalışacağım. Buzluğa. Buzluğa hemen koymaya başlayayım. O depresyon şeyi mi onların? Yani şöyle, şimdi kışın dondurma yemeyen var da ben çok seviyorum. Hani kimi de çikolata yemeyi seviyor, kimi başka şey. Benim dondurmadır yani her zaman. Hayır, yani depresyona çare olarak. Tabii yiyecek. Yiyecek. Çünkü yengeç mide ya. En güzel depresyonumuzu yiyerek tabii ki boğa ve yengeçler dengeliyor. O yüzden buzluğumuzu ya da işte dolabımızı hazırlayalım, ama üzülmeyin. Özellikle ikinci yarısından sonra Oğlak Yeni ayı zaten o muhteşem açılarıyla bir, size enerji verir. 2,
Kalbi boş olanlar için %100 ilişki şansı bu. Hem de Oğlak olduğu için ciddi efendim hani biri. Çok Hani güzel. sözü özü bir gelecek Helal vaadin. süt emmiş. Helal süt emmiş. Harika. Hani takımını giymiş, Ha, hani düzgün harika. bir insan karşımıza çıkabilir. Bu açıdan da tatlı ve ilişkilerde sorunlar bir şeyler varsa toplamak için çok güzel ve Oğlak ciddiyettir. Bir bakmış kişi bir anda kutu açılmış önünde. Hiç belli olmaz. Çok güzel. geliyor böyle etkilerde evlilik teklifi gibi şeyler. Dikkat konumuz kariyer. Özellikle de Neptün kariyer hattında etkili olduğu için lütfen her size canım cicim diyene güvenmeyin. Ya da hemen haftaya yapacağız hayatım. Sonsuz dek sürüyor falan. Halledeceğiz. Halledeceğiz aynen. Halledilmiyorsa iki elinizi belinize koyup ne zaman halledilecek Çok diye güzel. sormalısınız kesinlikle. Olumlu etkini hayallerinizdeki işi bu sene, bu ay da başlayabilirsiniz. Yapma şansınız var. Hani o da söyleyeyim. Hakikaten öyle bir enerjisi var. Ve Aslan bu ay baktığımızda özellikle sıhhatine dikkat etmesi gerekiyor. Özellikle de hangi konularda kemik dişleri, saç, eklemler konusunda ekstra bir özen gerekiyor. Bu konuda biraz hassasiyet varsa birazcık şey olabilir, zorlanmalar gözükebilir. Ama iyi haber şu, Oğlak perhiz için en iyi burçtur. Satürn burcu daraltıcı. Diyet yapmayı düşünüyorsanız bu ay mesela kilo vermek için çok iyi. Egzersiz düzeni için çok iyi. Ya da hayatım dağıldı, kaçta kalktığımı, yattığımı bilmiyorum derseniz düzene koymak için çok iyi. Bir de iş ortamınızda bir iş değişimi, yani görev, rotasyon bir şey olabilir ya da çok uyuz olduğunuz, keşke gitse dediğiniz bir insan gidebilir. Yani oluyor yani öyle şeyler. Bunlar da mümkün. Neptün bu arada sizi destekliyor. Ateşe ateş çünkü. Ve bu sene itibariyle artık ister ruhsal konularda, ister yaratıcı, ister sanatsal lütfen bir eğitim alın. Çok güzel. Ve onu gerçekten hissedin, uygulayın. Yani çok yıllar var daha önde ama bir bakmışsınız inanılmaz bir mesleğiniz olmuş. Çok güzel. İnanılmaz bir ilhamınız olmuş. Haberiniz olsun yani. Ve Başak'a geçtiğimizde Başaklarda bu arada yengeçler gibi helal süt emmiş duygusal enerjileri açıklar. Onu belirteyim. Duygusal konularda hani 0 kilometre özellikle ciddi flörtler. Ya da flörtün gelişmesi. Özellikle de şeyler daha şanslı bu süreçte. Hiç ilişkisi olmayan Başaklar. Yani şu anda single olanlar çok Gönlü daha boş olanlar. Gönlü boş olanlara bir anda çok güzel bir enerji gelebilir. Çocuk sahibi olmak için çok güzel tesirler var. Hayırlı ve güzel bir enerji var. Hani o da cepte dursun. Bir de lütfen ertelediğiniz hobiniz midir, pilatesiniz midir, yoganız mıdır, işte seramik boyamanız mıdır? Lütfen yapın onu ya. Çok iyi gelecek. Kendilerine vakit mi ayırsınlar? Evet. Çünkü ruhlarına çok iyi gelecek. Tamam hayat çok yoğun ve yorucu ama bu onlar için bir nefes. O yüzden önemli. Neptün için de şunu söyleyebiliriz. Başaklar bu yıl ruhsallık bayağı çok yoğun gelecek zaten de bu aydan başlıyor. Hani bayağı tütsüler, taşlar falan olabilirler. Güzel bir şey, sorun yok. Okültün dibine vuruyorlar yani. çok Dikkat konusu ama şu, ortak yatırımlar. Yani ben bu yıl, hani tek bu ay değil tüm yıl yatırımlarını mümkünse tek yapmalarını öneriyorum. Eğer %100 o kişiye güvenmiyorlarsa. O konuya dikkat. Aile de dahil mi? Ya, güveniyorlarsa tamam. Hani canımdır derse o ayrıdır. Ama 1 gram kıymık içlerinde bir şüphe varsa boş verin. Yani gerek yok o konuya yani. Ve teraziye baktığımızda özellikle terazilerde bu ay taşınma ya da mülk alım satım, kiralama, ülke ya da şehir değişikliği gibi bir mevzu var. Orada bir hareketliliğimiz var. Ama bir de şu çok önemli. Aile içinde bir kaos varsa o kaos ilk hafta bir coşabilir. Yani belki de coşması da gerekiyor. Hani herkes belki susuyor. Hani hiçbir şey yokmuş gibi davranıyor. Bir patlama olabilir ama ikinci yarıda ne olacak? Herkes birbirini anlamaya başlayacak. Kimi bu arada teraziler hayatlarına yepyeni bir düzen kurmayı da seçebilir. Hani ben bütün hayatımı değiştiriyorum kafasına geçebilirler. Neptün ilişkiler hattınıza geliyor. Bakın burası sürpriz kutu, sürpriz yumurta arkadaşlar. Hani rüya gibi bir aşk da çıkabilir. Kabus gibi de. Yani şimdi 50-50. 50-50. Hani Schrödinger'in kedisi durumu var burada. Çünkü Neptün bu. Hani orada biraz da haritanın aldığı açılar belirleyecek. Rüya mı, kabus mu? Hani ya çünkü Neptün bazen hakikaten ilahi aşk. Hani çok yoğun bir aşk
verir. Bazen de öyle görünen ama sonu kabusla biten. Deccal. Aynen, Deccal'le de bitirebilir kesinlikle. O yüzden arkadaşlar hani lütfen Deccal mi rüya mı iyi bakalım. Analiz edelim. Analiz edelim. Burada da şey çok önemli. Bence analizin şeyi şu. Neptün aldanma ya. Çelişki tespit ediyorsanız Deccal yüzdesi giderek artıyordur. Çok güzel. Yani bir öyle dedi, bir böyle Böyle dedi. yaptı. Yani orada bir tutarsızlık yakaladınız. O ipi çekmeye başlayın. Bakalım ne çıkacak ipin ucundan. Güzel. Ve akreplere gelirsek, akrepler de bu ayın pozitif enerji alan, çünkü hem yengeç hem oğlak etkilerinden artı alırlar zaten. Bu ay özellikle lütfen akreplerin o cool enerjisini biraz daha dışa döndürme ricasındayım. Neden? Yeni insanlarla tanışın, network yapın. Biri sizi bir yere davet ettiğinizde lütfen koşarak gidin. Çünkü öyle faydalı insanlarla tanışırsınız ki bu tek iş değil. Dostluk olabilir, kalbiniz boşsa aşk olabilir, iş hayatında belki size büyük bir destek olabilir, hepsi olabilir. Yani özetle insan ilişkilerinizi lütfen çok aktif kılın, üşenmeyin diyeceğim. Ve bu ay ayrıca bu akrepler de eğitim, öğretim ve bir konuda hani gelişim için iyi, seyahatler çok iyi. Yani varsa seyahatiniz, bir şeyiniz çok çok güzel geçebilir gerçekten. Ve ayrıca da imza atmak, başvuru yapmak, resmi işlemler gibi konular için avantajlı burç bu ay için. Neptün konusuna gelecek olursak 6. ev etkisi, onlarda da sağlığa dikkat. Yani ne demek istiyorum, işte yine o alerjiler, ödemler, şişler, kisler gibi konular. Ama bir de ek olarak Koç etkisi olduğu için baş. Yani işte migrenler olabilir, tansiyon olabilir, çarpıntı olabilir. O konularda mesela varsa bir şikayetiniz bakılsın yani. Bir de gıda hassasiyetleriniz varsa, hani şunu yiyorum bana iyi gelmiyor. Lütfen dikkat. Ya da su, Neptün sıvılar. Kapaklı şişeden için. Açık bir şey içmeyin, çok yemeyin. Güzel. Lütfen dikkat edin. Ve yaylar bu ay özellikle özgüven ve para konusunda çok avantajlılar. Bence finansal açıdan en şanslılardan bu ayın biri. Ve yatırım diyorum. Gerçekten ve özellikle bireysel yatırım. Yani en çok kendiniz o yatırımı yapın. Kendinize de yatırım yapabilirsiniz, maddi bir yatırım da, ama lütfen yapın. Ve bu ay bence şu açıdan çok güzel. Eğer 2025'in son aylarında işte üzüldüyseniz, belki özgüveniniz, enerjiniz biraz düştüyse tekrar o yay ateşiyle geliyorum. Çok güzel. Diyeceksiniz yani. O yüzden bu çok güzel. Ve dağılan bir şeyler varsa hayatınızda ya da ruhunuzda, onları toplama vaktinizin geldiğinde söyleyebilirim. Ve Neptün aşk ve yaratıcılık evine geliyor ki Neptün 5. ev bence çok uyumludur. Hele bazı sanatsal ya da kreatif yetenekleriniz varsa belki de patlama yılınızdır bu yıl. Çok güzel. Yani ki artık yapay zeka ile de bir sürü şey üretilebiliyor. Yani kreatif biri resmiyi çizmeyebilir ama onu oradan kullanabilir. İnanılmaz güzel şeyler yapabilirsiniz. Güzel. Ve rüya gibi bir aşk kabus ikilemi yaylarda da var. Yani artık türüne bakacağız. Hani tür gerilim korku mu? Hugh Grant filmi mi? Hani gibi. Romantik komedi mi? Romantik komedi mi? Hani onu göreceğiz. Ve Oğlaklar bu ayın starı zaten. Harika. Tabii yani alacakları o güçlü yeni ay, hani dedim ya çok iyi bir yeni ay var diye. İlk 10 gün yine yengeç dolunayı sebebiyle Oğlaklarda da duygu mantık ikilemleri olabilir. Ama özellikle ayın ikinci yarısından sonra hakikaten 5. vites, 6. vites, 7. vites. Canınız ne istiyorsa onu yapın. Çok güzel. Bir şeye başlamak için bence daha iyi bir zaman yok. Özellikle 18-21'i çok iyi demiştim, hatırlarsan. Bunu en çok Oğlaklar için söylüyorum. Ertelemeyin hiçbir şey. Ne işinizi, ne kararlarınızı. Bu arada bu bir ayrılma kararı da olabilir. Bir işe giriş kararı da olabilir. Yani hep artı eksi her şey. Yani vardır onun bir sebebi ve artık çekinmeye gerek yok, yapın. Ve bir şeye ilk adımınızı bu güzel açılarla birlikte atarsanız o gezegenler zaten sonradan da para evinize geçecek. Hele iş konusunda gerçekten para getirir şeyler olabilir. Çok güzel. Ve size değer, yaptım, başardım duygusunu da hissettirebilir. Dikkat konumuz şu. Aile ve akrabalar konusunda ya da bir mülk alırken, kiralarken her şeyi 20 kere soruşturun. Çünkü Neptün orada. Bu da ne demek? Özellikle hani deniz manzaralı ev, hani ilanda yazıyor, sonra biliyorsun şu kadarcık tabii. bir şey oluyor. Sandalyeye çıkıp kafanı uzatırsın. Aynen, kafanı uzatırsın. Ona dikkat. Bu önemli. Bir de
Yani ilginç gelecek ama Neptün tesisatla ilişkili bir gezegen. Aa, Gerçekten. Su boruları ve enteresan. tesisatla ilişkili. 4. evde hane. Tesisatlar Evdeki- dikkat edin. Yani Evet. gerçekten. Böyle günlük hayat sembolleri de var. Çok güzel ama çok önemli bu. Değil mi? O yüzden bunlara dikkat. Ve ayrıca Neptün gaz aynı zamanda, hani doğal gazı da temsil ediyor. Mesela Koç'ta olduğu için işte ocağınızı doğru kapatın. Tabii. Ee, Allah korusun bir patlama bir şey. Kaçak olmasın. Evet. Hani bu sembolleri de görebiliyoruz. Ve Kova önümüzdeki ayın star burcu olacak. Ama bu ayda bir sürü gezegen onlara taşınıyor zaten yani. O yüzden onlar için tam ayın ilk yarısı biraz daha sakin geçebilir. Biraz daha tribal geçebilir hatta. İçe kapanmak isteyebilirler. Çok sosyalleşmek istemeyebilirler. Ya da kimi de zıtta çünkü sekebiliyor. İyice dağıtıp eğlenmek de isteyebilirler. Canınız ne istiyorsa. Ama asıl ikinci yarıdan sonra gerçekten harekete geçme enerjisi artıyor. Özellikle ayın 18-20'sinden sonra Oğlaklara dediğim şeyi Kovalara da söylüyorum. Siz çok de güzel. istediğinizi yapabilirsiniz. Çok güzel. Ya da belki işte çok çalıştığınız bir projeniz vardı, bir şey vardı. İşte çoluk çocuk, aile hasta vardı. O ertelediğiniz hayallerinizi artık patlatın lütfen. İsteyen deli desin, isteyen çılgın desin, isteyen bu çağa uymuyor. Tutmaz bu desin. Dedim ya zaten Zeitgeist bu değil, zamanın ruhu. Tutmasın diye düşünürsünüz. Öyle bir tutar ki inanamazsınız. O yüzden çok kreatif ve bu arada diyet, spor, egzersiz, kişisel bakım gibi konular için de çok uygun ayın özellikle son haftası. Onu da kullansınlar. Neptün, akrabalar, yakın çevre ve kardeşler konusunda ama özellikle akrabalık ilişkileri konusunda dikkat diyor. O konuda bazı yüzleşmeler ya da düş kırıklıkları olabilir. Ama yakın çevrenize de bu ay ve hatta tüm yıl belki yepyeni kankalar gelecek. Hani kardeşim gibi dediğiniz insanlar gelecek. Hiç belli ya da hiç beklemediğiniz, hatta Kova enerjisiyle birleşince Koç, hiç tarzınız, tipiniz olmayan, hani kendinize uymayan bir tip sizin bir anda can dostunuz olabilir. Çok güzel. Bu da çok güzel bence. Ve balık son burç. Balıklar bu ay sosyalleşme ve enerjisi altındalar ve yine yengeç, oğlak etkisi sebebiyle çok pozitif etki alıyorlar. Yani bence iyi çünkü balıklar, hele artık bu Neptünler, Satürnler yani çok yoruldular gerçekten. Bir sürü hani sorularda da şeyde de görüyorum, bu balıklar ne zaman Evet. rahatlayacak, gülecek. yüzümüz gülecek diyorlar. Çok haklılar. Az kaldı bakın, Neptün sizden çıkmak üzere. O yüzden ben ayın hele ikinci yarısını çok daha keyifli geçireceğinizi düşünüyorum. Ve sosyallik evi aktif. Lütfen bir çıkın, gezin. Bir kurtlarınızı dökün. Epeydir görmediğiniz arkadaşlarınızı görün. Yenileri de görün. Ayrıca bu iş projesi olur, bireysel proje olur. Ayın özellikle 18-21'i o şeyi ateşlemek için mükemmel bir etki. Ve ayın son haftası da bütün gezegenlerin kaymasıyla da şey olacak. Zaten sezgileri çok güçlü bir burç. Sezgileriniz ve rüyalarınız hakikaten size ne bileyim malum mu olur, yol mu gösterir? Dinleyin onları. Yani milletin lafından çok bence içinizi Kalbinizde, dinleyin. hı hı. Ve Neptün burç değiştirince para evinize girecek. Şimdi bu ne demek? Yine sanatsal konular, yaratıcılıktan falan para kazanma. Ya da yaptığın işi artık çok zanaat gibi yapıyorsan ona biraz yaratım ekle. Bir sanatsal dokunuş ekle, bir farklılık ekle anlamına gelir. Bir anlamı da belki öz değerini ve yaptıklarını çok küçümsüyorsun. Hani bazı insan kendini döver ya. Yani ya da çok güzel bir şey yapar ama yaptım işte çok normal der. Belki de o kadar normal değil. Senin yaptığın şey kıymetli olabilir, değerli olabilir. Bunu idrak etmeleri çok önemli. Bir de para evi ve Neptün deyince tabii ki dolandırıcılık konusu çok geliyor. kıymetli. İşte telefonda olsun, başka türlü olsun. Aman özellikle yaşlı bireylerde lütfen çok dikkat edin. Öğretin, anlatın, açmamaları gerektiğini söyleyin. Çünkü Neptün hani para evlerinde olduğunda bu tür şeyleri bizi daha açık hale getiriyor. Merveciğim çok teşekkür Ben ediyorum. teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Senin anlattıklarından benim anladığım bu ay minnoş bir ay. Daha iyi. Çok tehlikeli bir ay değil en azından. Kimileri için ekstra hayırlı, şanslı, bereketli. Hepimize iyi gelsin. 2026'da dilerim 2025'ten daha kolay bir yıl olsun. İnşallah. Daha bereketli, Amin. daha pozitif etkileri olan bir yıl olsun. Önümüzdeki ay görüşmek üzere. Beğenmeyi, abone olmayı ve izlemelisin dediklerinizi de paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.